Bilyay Vakfı olarak bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Martin UCIK. Aynı zamanda bizim Nisan 2019'da yayınlamış olduğumuz İntegral Partnerlik ve Cinsellik kitabının da yazarı kendisi. Martin'le tanışmamızın üzerinden bir sene geçti. Zannediyorum aşağı yukarı bu zamanlardı. Ben şahsen kendim, ben Tülinet Yemez Şimberk, Bilyay Vakfı'nın başkanıyım. Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'nin de. Derneğimiz 1950'de kurulmuş bir dernek. Doktor Bedri Ruhselman tarafından. Ve aslında ülkemizde ilk defa işte bu transpersonel psikoloji, başkalaşmış bilinç halleri, reenkarnasyon, astral seyahat vesaire, parapsikoloji, bütün onların Türkiye'de ilk defa araştırılarak Türkiye'ye getirilmesine ve onun derneğini kurarak bu bilgilerin Türkiye'de ilk defa paylaşılmasına da vesile olan kişi Doktor Bedri Ruhselman. Kendisinde İlahi Nizam ve Kainat diye bir ruhsal çalışması var. Daha sonra vakıf kuruluyor ve vakıflaşmayla beraber de uluslararası ilişkilerimiz de çok artıyor. Bunun bir parçası olarak işte biz de Ken Wilber'ı çok araştırıyorduk. O biliyorsunuz Ken Wilber son dönemin en önemli düşünürlerinden. İşte Eckhart Tolle şimdinin gücüyle vesaire yayın hayatıyla da onunla da karşılaştık. Bir anda bir arkadaşımız dedi ki ya onun öğrencisi olan Ken Wilber'la da tanışmış birisi varmış. Türkiye'ye gelmiş. Yani öyle duyunca biz hemen gözlerimiz parladı ve kendisiyle tanışmak istedik. Güzel bir eş zamanlılık bizi bir araya getirdi Martin'le. Sohbet derken ve sonra Martin dedi ki ya benim kitaplarım da var. O da bu düşünürlerle tanıştığı, kendi açılımlarını ve bütün her şeyi sentezleyerek bir araya getirmiş. Bunun üzerine onun harmanlandığı bir başlangıç kitabını yayınlar mıyız? Hadi yayınlarız dedik ve arkasından birkaç defa da Martin geldi bize burada anlattı. Bu akşam da gene çok özel, hepimizin hayat içerisinde yaralı tarafları olan evlilikler, ilişkiler ama bunun aynı zamanda insanlığın gelişim aşamasında ve ruhsal tekamülümüzde, ilerleyişimizdeki rolü üzerine bu akşam konuşacak. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bu arada konferansın bitiminde de arzu edenlere yan tarafta kitabını imzalıyor da olacak. Hepinize keyifli bir sohbet diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bu arada YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz ve ekran başındaki izleyicilerimize de onlar da hoş geldiler. Güzel bir akşam olsun. So welcome Martin. Çok teşekkür ederim. You speak. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Tülin Hanım. Hem bizi ağırladığınız için hem de bu güzel giriş için. Bilyay Vakfı bizim için çok önemli. Benim için de ben annemden biliyorum. Bugün o da burada ve ailemize çok katkıları olmuş bir yer burası. Bugün Martin'le beraber burada olmak da büyük keyif. Kısaca başlamadan Martin UCIK kimdir ve biz size verdiğimiz bu dosyada integral ilişkilerde neler yapıyoruz bir bahsedeyim. Martin UCIK meditasyon pratiğiyle başladığı yolculuğunda Eckhart Tolle'ün ve Ken Wilber'in öğrenciliğini yaparak, onlardan öğrenerek 2 kitap yazmış, 4 kız yetiştirmiş, 2 şirket kurmuş, bir sürü şey başarmış. Diyor ki bunların meditasyon pratiğinden başka bir açıklaması olamaz. İntegral ilişkiler modeli Martin'in integral teoriyi ilişkilere uyarlamasıyla ortaya koyduğu bir model. 14 başlıkta 2 insan niye ilişki kurar, ilişkiyi yöneten dinamikler nelerdir,
bilinç dışında neler var? Bağlanma stillerimiz nasıl etki ediyor? Çocukluğumuz, dişil, eril kutuplarımız nasıl etki ediyor? Geliştirdiğimiz iletişim stratejileri nasıl etki ediyor? 14 başlıkta bunları açıklıyor. Ve bunu bir sürü öğretiden farklı kılan ve ileriye taşıyan şey şu: İki insanın hayat amacını nasıl paylaşacağını ve hayatı varlığımızın 4 boyutunda nasıl meydana getirebileceklerini de anlatan bir yol haritası sunuyor. Sevgiliniz, partneriniz veya potansiyel partnerinizle kendi hayat amacınızı nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bence bugünlerde oldukça önemli bir soru ve bir sürü ilişkinin hani bittiğini de böyle izlediğimiz bir zamanda ilişkileri sürdürmek adına oldukça önemli bir yol haritası. Bugün de aslında ilişkiler neden bizim için önemli? Onu konuşacağız. Biraz bence bu konuya da giriş yapmış olacağız. Finished? Yes. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Thank you Tülin and Dilek and the whole team here for inviting us, and thank you to all of you for coming. Tülin'e, Dilek'e ve tüm ekibe bizi davet ettikleri ve sizlere de geldiğiniz için çok teşekkürler. It's really amazing that you offer, speakers here like me and others for free. So that's a wonderful community service. So thank you again for hizmeti sunmanız bence muhteşem. Çok teşekkürler bu toplum hizmeti için. And I'm really excited to see so many people here tonight, a few familiar faces. Bazı tanıdık yüzler ve bir sürü insanı görmekten çok heyecan duyuyorum bu akşam burada. Many new faces too. Ve yeni yüzleri görmekten. And specifically a shout out to the men who are brave enough to come to a talk about love. Özellikle de aşk hakkında bir konuşmayı dinlemeye gelen cesur erkeklere teşekkürler. Today I had a meeting and the woman was really surprised that any man come to our events. She said, to my events only women come. So I'm very proud of you. Bir toplantıdaydım ve o toplantıdaki kadın dedi ki hiçbir erkek katılmaz bu tür buluşmalara. Benim buluşmalarıma sadece kadınlar geliyor. O yüzden de sizinle gurur duyuyorum. And of course, a great thank you to the women as well. Tabii ki kadınlara da çok teşekkürler. So today we talk about transformation and love. Bugün dönüşüm ve sevgiden söz edeceğiz. And when Tülin requested the topic, I went like, oh my God, this is like, I need to study for that. This is like complicated. Tülin bu konuyu konuşmamızı istediğinde gerçekten buna çalışmam lazım, karmaşık olacak diye düşündüm. My stuff as it is usually complicated enough. Benim işim zaten genel olarak karmaşık. And this is even more hard, so we'll see how it goes. Bu biraz daha da zor. Nasıl gidecek göreceğiz. I'm just as curious and clueless as you are. At least that's how it feels right now. Ben de şu an en az sizin kadar meraklıyım ve bir fikrim yok. En azından şimdiki hissim bu. So I hope we can figure it out together. Umarım beraber bulabiliriz yolunu. So the word transformation dönüşme işi means a radical change to a whole new level of awareness or being. Varoluşun veya anlayışın yepyeni bir aşamasına radikal bir geçiş yapmak demektir. And even though that sounds kind of exciting, it's actually quite a painful process. Kulağa heyecan verici gelse de oldukça acı verici bir süreçtir. And as most of you probably know who've been transformed through love relationships, it's usually through the pain at the end of a relationship. Bu dönüşümü bilen sizler büyük ihtimalle aşk ilişkileriyle dönüşmenin de acısının en çok ilişkinin sonunda olduğunu biliyorsunuzdur. But then the reward is on the other end, hopefully, or usually. Ama bu işin ödülü de genellikle ilişkinin bir diğer ucundadır veya öyle ümit ediyorum. And you probably heard this comparison to a caterpillar. Büyük ihtimalle şu karşılaştırmayı duymuşsunuzdur. Bir tırtıldan that transforms into tırtıl dönüşür neye?
Kelebeğe. a butterfly, right? But the caterpillar and the butterfly, they only have to do that once, and we humans have the potential to do that over and over in our life. That's this dying to our old self and taking the risk and the hope that a new, better self will come out on the other end. Tırtıl ve kelebek bunu bir kere yaparlar ama insanlar defalarca dönüşüm sürecini tekrar ederler. Bir kere eski benliği öldürüp sonra yeni bir benlik inşa ederler. And none of us really knows when we go in this transformational process what self, what I will then emerge on the other end. Ve hiçbirimiz bu dönüşüm sürecine başladığımızda bu işin sonunda hangi benin ortaya çıkacağını bilmez. And so there's like two phases in life where the first phase where we go to transformation, we don't have much of a choice. Bunun genelde hayatta iki yüzü var. Bir tanesi bizim üzerinde seçim yapamadığımız dönüşüm. And that's what now is called childhood development, as studied by Piaget and Erikson and other child developmentalists. Ki bu Piaget ve Erikson'un ortaya koyduğu gibi çocukluk gelişimi. We usually don't remember the first phases, but obviously after you were born, you were in kind of like a survival mode. Bu ilk fazları tabii hatırlamıyoruz ama doğduğunuzda bir hayatta kalma modundaydınız. And then the first transition was you becoming self-conscious. Ve sonra ilk geçiş benliğinizin farkına varmak oldu. And developing a self that realized that it is separate from other people. Ve bir benlik geliştirdiniz. Diğer insanlardan ayrı olan bir benlik. Right? And you learn the word no. Sonra and I want and biliyorum, istiyorum. Terrorizing your parents to get what you want and to push away what you don't want. Ebeveynlerinizi çıldırtarak ne istediğinizi almak ve istemediklerinizi ittiniz. And fortunately, we all don't remember that time because it would be too embarrassing. Right? We would have to apologize to our parents Neyse ki bu dönemleri hatırlamıyoruz. Çok utandırıcı olurdu. Ebeveynlerimizden hep özür dilememiz gerekirdi. And then you were in kind of like a magic fairy tale world. Ve sonra sihirsel bir çeşit böyle peri masalı dünyasına geçiş yaptınız. Right? You may remember that. Anybody Bunu remember belki there? hatırlıyor olabilirsiniz. Bunu hatırlayan var mı o dönemini? When you were little princesses, right? Küçük prensesler olduğunuz. And the boys were all little heroes who had all these superpowers. Süper kahramanlar olduğu, süper güçleri olduğunu düşündüğü, hayal ettiği zamanlar. And then after a while, this big shock came and said, well, most of these things that I was told and believed, they weren't really true. Sonra bu şok edici an geldi ve işte bu inandığım bir sürü şey gerçek değil. And so like the hard reality of life hit us. Hayatın zorlu gerçekliği bir çarpar bize. And we had to fit in and go to school and sit still and learn stuff that we didn't want to learn and do things we didn't want to do. Kalırız, okula gitmek, işte hareketsizce oturmak, yapmak istemediğimiz bir sürü şey yapmak. Anybody remember that? Bunu hatırlayan var mı? Yeah. Yes. And life kind of sucked, and we hoped, when will I be free and can do what I want? Yani hayat gerçekten mahvolur ve merak ederiz ne zaman özgür kalacağız. And then, ya da ne zaman ne her istediğimi yapabileceğim acaba diye. And then this next transformation hopefully happened for all of you when you had more freedom, more choice. You could maybe choose a profession, choose a career. Sonra umuyorum ki bir sonraki aşama insanlar için meydana gelir. Seçme özgürlüğünün olduğu, istediğin kariyeri seçebildiğin, istediğin mesleğe yönelebildiğin. Right, and you may remember that with more freedom on one side. Hatırlayabilirsin. Bir açıdan daha fazla özgürlüğe sahip olmak. On the other side came more. Diğer tarafta ne getirir daha çok? Responsibility, right? Evet, sorumluluk. At one point, daddy or mommy didn't slip you on money or made your bed or made food for you. You were responsible
for yourself. Bir noktada artık anneniz babanız sizinle uyumaz, yatağınızı yapmaz, cebinize para koymaz. Artık kendi başınasınızdır. Right? So that was kind of like forced by your tribe, by your family, and then by your society, right? Bu aşamalar bir şekilde sizin ebeveynleriniz, aileniz tarafından size zorlanmıştır veya işte topluluğunuz, sosyal topluluğunuz tarafından zorlanan aşamalardır. That afforded you increasing freedoms in whatever was available when you went through that phase in Turkey or wherever you grew up. Bu aşamalardan geçtiğinizde o özgürlük aşamasında siz kendi ülkenize göre hani burada kendi topluluğunuzda Türkiye'de ne gibi imkanlara sahipseniz seçebilir hale gelirsiniz. And so until about, I'm not really sure, 30, 40, let's say 50 years, or let's make it 70 years. Çok emin değilim ama hadi diyelim 30, 40, 50, yok hadi 70 yıl. Right? The psychologists and developmental people who study these things, they assumed when you're around between 20 and 30, you're a fully formed adult. And then psikologlar ve psikoterapistler şey zannediyordu. Hani 30-40 yaşına geldiğinde artık tamamlanmış birer yetişkinsin. Right, and with fully formed adult at the time, they meant or we meant. O zaman da artık tamamıyla insani şeklini almış bir insana dönüşmüş olduğunu varsaydılar. That the person you are with your values and worldviews and needs. Değerlerin, hayat görüşün, ihtiyaçlarının netleştiği insanlar. That's who you're gonna be till the end of your life with little modifications. Ve ufak tefek değişimlerle ölene kadar da bu insan olarak kalacağını düşündük. Everybody with me so far? Just checking in. Benle misiniz buraya kadar? Kontrol ediyorum sadece. And that was probably true for a lot of people, and it is actually still true for people today. Bu büyük ihtimalle bir sürü insan için bir süreliğine doğruydu. Hatta bugün bile bir sürü insan, bazı insanlar için doğru. Part of the world. Ama İbrahim Maslow gibi bir isim daha söyle tam duyamadım. İnsanlar geçicilik hakkında konuşmaya başladılar. Bu insanlar aşağı yukarı aynı zamanlarda yaşıyorlardı. Abraham Maslow, yeah, right, the hierarchy of needs. İhtiyaçlar hiyerarşisini ortaya koyan kişi. Right. The inventor of humanistic psychology, right? He İnsancıl psikolojiyi ortaya koyan kişi. He was probably one of the first people, a psychiatrist, who didn't study why people are mentally ill or have personality disorders, but he studied why are most people relatively healthy and normal. Büyük ihtimalle neden insanlar zihinsel olarak hastalar sorusunu araştırmayan ilk psikiyatrist olabilir kendisi. Bunun yerine insanlar neden sağlıklılar, normaller diye araştırdı. Right. And then Claire Graves did some deeper studies. They interviewed people. Claire Graves. It's not important to remember. Name dropping makes me sound intelligent, so I İsimleri ortaya atmak akıllıymışım gibi görünmemi sağlıyor o yüzden. You notice when you do name dropping, that kind of elevates your status. İsimleri böyle atınca ortaya hani biraz statünüz yükseliyor. Makes you sound smarter or more important than you really are. Daha akıllı ve olduğundan daha önemli görünmeni sağlıyor. Okay, I do the same thing, so forgive me. Aynı şeyi yapacağım. Pardon. Anyway, they interviewed people and they realized that people have what they call different worldviews. Neyse onlar insanlarla görüşmeler yaptılar ve fark ettiler ki insanların farklı hayat görüşleri var. Or people have different concerns. İnsanların hayatta farklı ilgi alanları, farklı dertleri var. And with people we mean adults. Burada insanlar derken yetişkinlerden bahsediyoruz. And that there is a certain hierarchy to these ways how people make sense of themselves and their surroundings. Ve burada insanların nasıl kendilerini oluşturdukları ve çevrelerini oluşturdukları ile ilgili belirli bir hiyerarşi var. And how they see the world. Dünyayı nasıl gördükleriyle ilgili. And in a very simple way, we're going to look at the sheet that you all have in your white folders in a moment. Çok basit bir şekilde dosyalarınız içinde bulunan beyaz kağıtlardan bakabiliriz. They realize that, you know, people who are not in a survival mode. Şunu fark ettiler ki
Hayatta kalma modunda olmayan insanlar, and there are some people, obviously, like 1% of the population who are in a pure survival mode. çünkü toplumun yaklaşık %1'i gibi bir nüfusu hayatta kalma modunda. That their concerns are either for their safety in the context of their tribe, so they're completely absorbed without any autonomy in their family or tribal structure. This is for survival mode. Next, after the survival mode. Hayatta kalma modunun dışına çıktığında insanlar kendi kabilelerinin otoritesi altındalar. And they often have some magical and superstitious beliefs. Çoğunlukla bir takım batıl ve böyle sihirsel düşüncelere sahipler. And basically almost no freedom. Ve genellikle bir özgürlükleri yok. But also no responsibilities. The responsibilities are delegated to the tribe. Ama aynı zamanda bir sorumlulukları da yok. Sorumluluklar kabileye dağıtılmış durumda. And they feel that they are basically victims of their environment without any personal choice. Ve genellikle de çevrelerinin kurbanı olduklarını hissediyorlar. Hiçbir seçimleri olmadığı durumda. And then the next level of development, which requires transformation, ve bir sonraki zihinsel gelişim, seviyeye geçmek, dönüşüm istiyor. It is a sense of the most important thing in the world is me. Bu seviyede his, bu dünyadaki en önemli şey benimdir. So me, and just write this down real quick. Me, and we call that egocentric. Buna biz egosantrik diyoruz ki Türkçe'de de böyle. Right, so below we have magic and archaic. Bu egosantriğin bir altında sihirsel bilinç seviyesi var. Onun bir altında da hayatta kalma modunda olan zihin seviyesi var. Arkaik denilen. And so in a society like Turkey, there is probably 20% of people, and you see that on your sheet on the third level. Buradaki Türkiye'deki gibi bir toplulukta genellikle insanların %20'si üçüncü seviye olarak görebilirsiniz kağıtlarınızda. Around 15 to 20% of adults are on this level of it's all about me. Yetişkinlerin yaklaşık %20'si ile 50'si arasında bir sayı. And her şey benle ilgili diye benle ilgili seviyesinde. And screw the rest, right? Ve geri her şeyi boş veriyorlar, unutuyorlar. Pardon? 90, 80%. Okay. Türkiye'de belki %80-%90'dır diye bir yorum. Okay. The people I usually meet in Turkey, a maximum of 20% of them are on this level. Türkiye'de benim tanıştığım insanların maksimum %20'si veya biraz daha aşağısı bu seviyede. What you mean for the levels? Pardon? What you mean for the levels? We'll see when the whole thing is constructed. Yeah. Right? So when you ask someone, and you need to be careful about that, what is of ultimate concern to you? Bir insana sorduğunuzda senin için senin en temel derdin nedir? En temel endişen nedir bu hayatta diye ki dikkatli olmalısınız bunu sorarken. When you wake up in the morning, what do you typically worry or think about? Mesela sabah uyandın, nedir senin aklına düşen şey? And Neyi generally, düşünürsün right? en çok genel olarak? Not on a particular day, but in general. Yani şu anda tam belirli bir an içerisinde ama genel olarak neyi düşünür, neyi dert edersin? Some people will say something along the line, I'm concerned about me, right? Bazı insanlar der ki ben kendimle ilgili dertliyim. My health, my looks, my wealth, my career, my money, kariyerim, param, pulum. my autonomy, my rights. Benim kendi yönetim, benim haklarım. They never think about other people. Diğerleriyle ilgili asla düşünmezler veya çok nadir düşünürler. And then what happens, of course, the people who think that way, they want to maximize their happiness and avoidance of pain. Böyle olduğunda bu insanlar kendilerinin mutluluklarını en üst seviyeye çıkarmak isterler, acıdan da uzak durmak isterler. With the tools that are available to them on that level. Right? Onlara bu bilinç seviyesinde mümkün olan, onların düşünebilecekleri araçları kullanarak bunu
yapmayı denerler. And so with tools we mean information and Araçlar derken kastımız access to resources bilgi, and things like that. erişebilecekleri kaynaklar, bunun gibi şeyler. Right? So they may have a knife and try to figure out how they can defend themselves with their knife, Bir bıçakları alıp kendilerini nasıl savunacaklarını çözmeye çalışabilirler. or try to figure out how they can manipulate other people Diğer for their insanları nasıl own kontrol gains. edebileceklerini, manipüle edebileceklerini belki anlamaya çalışırlar. Yeah, we get the idea, right? That's what we mean with tools that are available Şu to them. anladınız mı burada? Hani araç derken neyi kastettiğimizi, onlara So, açık olan, erişebilecekleri araçlar. so each of these level has a certain range of tools, right? Here are the tools. Her bir bilinç seviyesi belirli bir genişlikte araçlara sahip. And so Çeşitlilikte diyeyim. there's books and courses and video, TV programs and things Kitaplar like var, that, kurslar var, televizyon şovları var bunlarla ilgili. right? That cater to people on this level, and they're learning more and more. So they're filling out more and more of what's available to them. Sorry, I couldn't catch. They learn more and more what's available to them on their İnsanlar level. o seviyede kaldıkça onlar için nelerin mümkün olduğunu gitgide daha çok öğrenirler. Right? In relationships, you could say pick-up artists, right, or maybe fall into this area. How can I manipulate as many people as possible into having sex with me? Mesela bu seviyede, şu seviyede birisi ilişkiler söz konusu olduğunda diyebilir ki hani bir erkek için konuşmak gerekirse benimle daha fazla cinsel ilişkiye girecek kadını nasıl acaba baştan çıkartabilirim? Okay. Does everybody have that basic concept? Bu temel konsepti anlayış kavradınız mı? Farklı seviyeler, farklı araçlar. Not sure. Yeah. And the basic giveaway, it's another little technical thing, is that when you challenge these people and say, wow, you're so selfish, you're so egocentric, you only care about yourself. Verebileceğim bir ipucu bununla alakalı teknik bir detay. Bu tür insanları mesela zorladığınızda işte sen bencilsin, sadece kendini düşünüyorsun, hep kendi ihtiyaçlarını gözetiyorsun falan dediğinizde they become defensive. Hemen savunmaya geçerler, savunmacı olurlar. Because that's their identity that they're protecting. Çünkü orada savundukları bir kimlikleri vardır. Onların kendi kimlikleri. So if you look into your own face for a moment, eğer kendi yüzünüze bir anlığına bakarsanız, right, that's very hard. Çok zor. It's basically impossible unless you have a mirror. Bir aynanız yoksa imkansız. Right? And so people at all of these levels that we briefly going to explore, they look into the world like you look through your eyes and right now, but you cannot see yourself. You're just defending your self-image that you have created of yourself. And when that's challenged, you become defensive. We all become defensive. Şimdi burada kısaca bahsettiğimiz her bir bilinç seviyesindeki insan dünyayı sizin kendi yüzünüzü göremeyişiniz gibi kendi iç alanından görüyor. Kendiyle ilgili bir benlik fikri var ve buradan yarattığı bir benlik fikri var kendi kendine ve siz onu zorladığınızda, sorular sorduğunuzda o kendi yaratmış olduğu benlik fikrini savunmaya geçiyor. And this process here, it's just a technical term we call translation. Buradaki sürece biz tercüme diyoruz, teknik bir terim olarak. In other words, whatever becomes available to us, we somehow translate it and apply it to our own benefit. Buna şöyle diyebiliriz. Bizim için hangi araçlar müsaitse onları kendi faydamıza çeviririz. Okay. Onu öyle kullanırız. And now comes the important point. Şimdi önemli nokta geliyor. Is at one point we hit the walls here. Cultures or individuals hit a wall here. Bir noktada bireyler veya kültür, topluluklar bu bilincin iki duvarına çarpar. And Einstein said this very famous sentence together with some other scientists. Einstein'ın şöyle çok ünlü bir cümlesi var. Başka bilim adamları da bunu paylaşır. Which is the significant problems we face. Bu da şu. Karşılaştığımız belirli problemler cannot be solved at the same level of
consciousness, onları yarattığımız bilinç seviyesinde we were at when we created them. çözülemezler. Right? Who has heard that sentence Bu before? cümleyi duyan var mı daha önce? A lot of you, right? But what that means is that the problems that we create here for us on each particular level, Bu ne demek? the Buradaki significant problems, her bir seviyede yarattığımız belirgin problemler, right? There are some solutions here, but at one point we run out of solutions. burada bir takım çözümler var bu seviyenin kendi içerisinde. Ama bir noktada artık duvarlara çarpıyoruz ve başka çözüm yok. And then the solution is at the next higher level. Ve burada çözüm artık bir üst seviyede. Right? And so if we look at anthropology, at the history of humans, Eğer right? antropolojiye ve insan tarihine bakacak olursak, And I mean adult humans, right? A few Yetişkin 100,000 years ago, everybody was on the survival level, on the archaic level. bundan birkaç yüz bin yıl önce bütün insanlar buradaki arkaik seviyedeydi. And the solution to these survival problems was to form tribes Ve buradaki hayatta kalmakla ilgili and çözümler to hunt together to protect each kabileleri other. şekillendiriyordu. Beraber ava çıkmak, beraber bir koruma ağı oluşturmak, beraber olmak. And the solution to the tribal problem of no individualism was to individualize, to go on this heroic journey. Ve buradaki problemler bireysel değildi, kabileye ait Right? From here to problemler. here, and then from here to here, and then from this, what we called the me egocentric level, the next one is we call the mythic level. Her birinde bir adım yukarıya çıkıyoruz ve bu egosantrikten sonra mitik level'a yükseliyoruz. Right, and you see- Efsanevi veya geleneksel diye. And that this is conformist. Ve bu level genellikle rahatına düşkün. So I'm not going to go into the details of all these levels now because Tüm that bu would be seviyelerin a whole detaylarına evening of şimdi itself. girmeyeceğim çünkü bütün geceyi kaplar. But the conformist level is law and order and rules. Ama bu rahatına düşkün seviye kurallar, düzenler ve yasalarla ilgilidir. And right and wrong thinking. Doğru ve yanlış düşünmeyle ilgilidir. Right? And in Turkey, that's just a rough guess, right? About 50% of the population Türkiye'de are kabaca probably bir tahminde bulunmam on this level. gerekirse popülasyonun, nüfusun %50'si bu seviyededir. And the authority on this level is no longer me, right? I'm my own boss. Now the authority is a higher power. Ve bu seviyede artık herkesin kendi otoritesi ben değildir. Otorite dediğin şey artık bir üst seviyedeki daha yüksek güçte olanlardır. Right? That can be a ruler, a king, a Kural religious koyucu leader. olabilir, bir dinsel bir lider olabilir, işte başka bir ülkede kral olabilir. A patriarch in a family or a company or something like that. İşte bu ataerkil sistemde atalar olabilir veya şirkette bir yönetici In olabilir. Germany, we say rules are rules and rules need to be followed, period. Çünkü biz Almanca'da kural kuraldır ve kurallar takip edilmelidir deriz. Or rule number one, the boss is always right. Mesela kural 1, patron her zaman haklıdır. Rule number two, if the boss is wrong, rule number one applies. Right? Eğer patron hatalıysa kural 1 tekrar edilir. Bu da kural 2. But it offers more freedom because if people behave and are conform, then they get more freedom than if they're just only caring about themselves and fighting against everybody else. And of course, the other people are fighting back. Ama daha fazla özgürlük vaat eder. Çünkü eğer kurallara uygun davranırsan, düzenine, sisteme uyarsan belli bir özgürlük edersin. Egosantrik seviyede olup tüm toplumu karşına almaktansa daha fazla özgürlük. And then the next level we call the rational level. Ve bir sonraki seviyeye rasyonel seviye diyoruz. Burası mantıksal. So there is human rights, Burada liberation, no insan more haklarının slavery. gelmesi, özgürleşmenin gelmesi, artık köleliğin kalkması, Right? Science, bilim, a separation of art and
science and morals. It's no Bilimin, longer all in the hand. ahlakın ve sanatın birbirinden ayrılması, artık tek elde olmaması bunların. It's no longer all in the hand of the church or another authority, but has its own branches. Kilisenin veya başka bir otoritenin elinde olmadan her birinin kendi alanında olmaları, alanına sahip olması. Equal rights for women, so you see clearly that there is more freedom on this level than on this level. Kadınlar için eşit haklar. Açıkça görüyorsunuz ki bu seviye, rasyonel seviye bir önceki seviyeye göre daha da özgürlük. So let's just say modern science, democracy, human rights. Modern bilim, On that demokrasi ve insan hakları bu seviyede. And again, the problems that are here, they get solved on this level. Ve yine bir alt seviyedeki problemler bu seviyede çözülebiliyor. And then we get a pluralistic stage. Ve sonra çoğulcu alana geçiyoruz. We also call this sensitive self, so emotions, Hassas benlik de diyoruz bu alana, duygular, animal rights, hayvan hakları, radical feminism. radikal feminizm. Everybody creates their own reality based on their perspective, quantum mechanics. Herkesin kendi bakış açısına göre kendi hayatını yarattığı fikri, kuantum mekaniği. There's, who is it, me? Göğsü kullanmıyorlarsa göğsü galiba değiyor. Bunu çıkartabiliriz. Yeah, if you don't use your glasses, yeah. Thank you. Right, there is this realization that there is more to the world. There's some underlying unseen dynamic that brings all manifestation that scientists can study into being. And it's very hard to understand these underlying dynamics, but we're aware that there is more than what the eye can see. Ve artık bu seviyede hayatta bizim gördüğümüzün dışında da dinamikler olduğu, hatta bilim insanlarının üzerinde çalışamadığı veya bazılarının çalışma imkanı bulduğu, bazılarının daha çalışamadığı bile yerler ya da dinamikler olduğunu, ama bunların bizim tam kavrayamadığımız farkındalığı da bu seviyede olur. Yes, you could say a physical and metaphysical level. Fiziksel ve fizik ötesi seviyeler. And while here on this rational level, we have human rights, which means everybody has the right to succeed and live the best life that they can possibly can. Innovation. On the rational level, on Bu the fifth rasyonel level. seviyede herkesin insani haklara sahip olması ve yaşayabileceği en iyi hayatı yaşamaya hakkı vardır. On the sixth level, we treat all living things equally. Bir üst seviyede ise tüm yaşayan canlılara eşit olarak davranırız. Right, so independent of your skin color and education and heritage and money, all humans are valued equally. Tüm teninin renginden, ırkından, yaşından, cinsiyetinden, eğitiminden bağımsız olarak tüm insanlara eşit olarak davranılmalı. Not only humans but also animals and all living Sadece things. insanlara da değil, hayvanlara ve diğer tüm canlılara. Right, so you have animal rights and things Bu like yüzden that. orada bu seviyede hayvan hakları. And then the integral level is the highest level, Ve bunun bir üstü integral bilinç seviyesi transpersonal. ve kişi ötesi, benlik ötesi bilinç Sorry seviyesi. for my sloppy writing, transpersonal. So the integral level, simply put, integrates all the previous levels. İntegral bilinç seviyesi basitçe altındaki tüm seviyeleri aslında kendinde entegre edip bütünleştirme halidir. And has this profound insight that all these levels are still living in us. Ve çok değerli, güçlü bir içgörüsü vardır. Kendinden önceki tüm seviyelerin kendi içinde yaşadığının farkındadır. Because, and then I hope I become less technical, at each level you develop what we call basic capacities. Umarım şimdi biraz daha az teknik anlatabileceğim bunu. Her bir bilinç seviyesi kendi temel kapasitesine sahiptir. Kabı diyoruz biz Türkçe'de bunun. Kendi kabı vardır. That when you transform to the next level, Ve biz bir sonraki seviyeye geçiş yaptığımızda, dönüştüğümüzde you want to retain as many of these healthy capacities as you can and take them with you to the next level. Biz bir önceki seviyenin sağlıklı kabını bir sonraki seviyeye taşımak isteriz. And you want to
leave behind the limited views of that particular level. Ve bu bir önceki seviyenin limitleyici, kısıtlayıcı bakışlarını ise geride bırakmak isteriz. And everybody screws that up. Ve bir sürü insan bunda batar yani. So we're not developing all the healthy capacities on each level, and we're not leaving all the limited views behind. Çünkü bizler her bir seviyenin sağlıklı kapasitesini geliştirmiyoruz ve aynı zamanda da her bir seviyenin limitli bakış açılarını geride bırakmayı başaramıyoruz. And so Ken Wilber sometimes says, the good news is you're fairly evolved. Ken Wilber şöyle diyor genelde. İyi haber, bravo, dönüştün. And the bad news is you already had 4 or 5 opportunities to fuck up. Ve kötü haberse çoktan batırman için 5-6 fırsat var önünde. Okay, that's funny. Ha ha ha. Komik. Gülemedik ama biz. Unless you're in pain right now. Eğer şu anda acı çekmiyorsanız. Right? So that's probably more than enough to say about what transformation is. Bu zannediyorum dönüşümün ne olduğuyla ilgili fazlasıyla yeterli olmuştur. So sometimes, and we do that too, quite frankly, we offer something that we say, oh, this will be a transformational weekend. Bazen biz bir şeyler sunuyoruz, böyle eğitimler falan diyoruz ki evet tam dönüşümsel bir hafta sonu olacak. And there is some truth to that let's say you're at a rational level. Ve bunda bazı haklılık payımız da var. Eğer özellikle rasyonel bilinç seviyesindeyseniz. And you come to a 3 or 4 day workshop that we do. Yaptığımız bizim 3-4 günlük inzivalar, workshoplar oluyor. Onlardan birine geldiyseniz. It's very likely that you will have experiences on this stage, which we call a state experience. Bir sonraki seviyeye ait bir takım geçici olacak ama zihinsel seviyeleri, zihinsel anlayışları, kavrayışları yaşamanız işten bile değil. Kesin yaşarsınız. Mostly like you're taking ecstasy or some other drugs, and there is certain brain connections firing through hormonal releases that will get you into an elevated state, right? Bu sanki bir ilaç almışsınız, uyuşturucu almışsınız da zihninizde bir takım nöronlar ateşlenmiş ve durumlar yaşıyormuşsunuz gibi olur. But everyone who has done these workshops, what happens a day or two after the workshop? Ama bu çalışmalara kim katıldıysa, çalışmaya katıldıktan 1-2 gün sonra or if you take cocaine or heroin or LSD or veya ecstasy, ekstra bir şey kullanmıyorsanız what happens? ne olur? Like after drugs. Huh? After of the drugs. Like after days of the drugs. You crash, right? Aşağı inersin. So you're up here, you're happy, and then you crash back to the level where you were. Yani burada yukarı, sonra da o çalışmada yukarıya erişirsiniz, sonra döndüğünüzde de aşağı inersiniz. But now you're screwed because now you have seen the light. You've seen what's possible ahead. Ama şimdi artık senin için neyin mümkün olduğunu bir kere görmüşsündür. Kafanda bir ışık yanar. And then the work, if you're already exhausted, your tools at your particular level. Ve şimdi iş şudur. Eğer sen zaten içinde bulunduğun seviyeden bıkmışsan, orada tükenmişsen, then this painstaking way process starts from getting from one level to the next. acı dolu süreç başlar. Bir süreçten bir sonraki sürece geçiş. Bir bilinç seviyesinden bir sonraki bilinç seviyesine geçiş süreci. I mean, I didn't explicitly say that, but you realize each level has more tools, but each level reaches the walls, right? And then Bunu tam olarak the söylemedim solution, ama the way out is only the way up. fark etmişsinizdir ki her bir bilinç seviyesi, hani bir üst bilinç seviyesi bir alttakine göre daha fazla araca sahip. That takes, Ama yine de hala duvarları var ve bir üste çıkmak gerekiyor. I would say it takes 2 to 10 years, Hadi diyeyim Yes. ki transformation from one level to the next. bir seviyeden bir seviyeye geçmek 2 yılla 10 yıl arasında sürer. And the process is this, like you are where you are and you're happy with your life, Ve right? süreç And şöyle. life is pretty good. Şimdi sen Who's buradasın in a stage where they feel life is ve pretty hayat good? gayet iyi. Hani I have it böyle bir figured out. seviyede, hayat müthiş, her şeyi çözdüm, rahatım. I'm pretty happy where I am, right?
I don't know. Martin mutluymuş olduğu seviyede. Like I'm pretty happy where I am right now. I'm happy to be here. So Burada olmaktan da life çok is great. mutluyum. Hayat gayet iyi. Yeah, it's okay. Yeah. Yeah, I'm okay too. Okay. İki olduk too. And then, you know, some people, they reach sort of like the limit, right? Nothing really works anymore. There's no books that you find that help you. Your friends, you don't get them really what they're saying. Nobody can help you with your problem. Sonra böyle insanlar da gelir artık kendi duvarlarına dayanmıştır. Hiçbir kitap yardımcı olmuyordur okuduğun. Kimse senin derdinden anlamıyordun. Arkadaşlarına anlatırsın. Kimse bir çözüm söyleyemez. Hiçbir şey sana yardımcı olmaz. And then somebody says, oh, go to this Integral Center workshop on Saturday evenings. They have something figured out. Sonra whatever, do a portfolio retreat. Cumartesi etkinliklerine git, onlar sana bir şey söyleyecek. Right? And then you go like, oh, this is like really scary and weird, and I don't know these people, right? But right, you're kind of making a little step in this direction, but you don't know if there is any footing where you're going to step down, right? So the old no longer works, but the new, there's nothing there, right? Sonra gelirsin ve gerçekten garip hissettirir gelmek. Sana kimseyi tanımıyorum, bu insanlar da bir garip, bu da çok korkutucu falan dersin ve bir adım atmak için ayağını kaldırırsın yene doğru ama şöyle bir şey, eski yerden ayağın kalkmıştır, yeni basacağın yeri ise henüz görmüyorsundur. Bu arada basacak yer var mı? Onu bile bilmediğin bir hal. And you know, the people that your friends, your family, or the people around you, they all say, oh, this is weird stuff, don't go there. This is like... Sonra çevrenizde birileri, aileniz falan şey diyebilir. It's way too risky, don't... Gitme oraya. You know? Çok böyle riskler alma falan. Don't do that. You will be hurt and you will fail. Yapacak, hata yapacaksın. I know people who tried that and it turned out really bad. Bunu insanları biliyorum. Right? You know, this like you have to let go and then you're in free air and you don't know where you're going to land. Bunu biliyorsunuz değil mi bu his? And of course you're going to stumble. Yeah. So like over years into this next phase, bir sonraki adımı atmak zorundasınızdır ama attığınızda ise tamamen havadasınızdır. Böyle yalpalarsınız bir sonraki seviyeye tam yerleşene kadar. Until you sometimes get your footing and then you go like, this is great here. I'm a teacher now or a doctor or a professor or... Sonra bir şekilde orada ayaklarınız zemini bulur ve okey dersin. Tamam şimdi rahatladım işte bir doktor oldum, öğretmen oldum veya profesör oldum. Or 50 people show up when I talk or whatever işte and you feel good. Konuşmaya 50 kişi gelir ve you're so glad like, I'm so glad I left this old crap behind. Sonra bu eski beni arkada bıraktığım için iyi hisseder. Okay, everybody gets transformation? Herkes dönüşümün ne olduğunu anladı mı? All right. So now, real quick, and that's also in your book. Şimdi kitaplarınızda sizdeki o beyaz kağıtlarda da var. There are everyone who sits here and us, of course, we all live in 4 dimensions. Hepimiz burada, biz de siz de 4 boyutta yaşarız. Right? And that's at the top of your sheet. Sizin kağıtlarınızda yukarıda böyle bir dörtlü çeyreklik var. You want to write in the Turkish words or? I can translate. Or you have the Turkish, I'm not sure. Anyway. Orası değil. Çevirin. Dörtlü çeyreklikler böyle bölünmüş. So let's check in real quick. Hızlıca buraya bakın. There is a I. Burada bir ben alanı var. So let's check in on the I real quick. Ben alanına bir bakın. Everybody thinking? Is everybody conscious? Is everybody alive? Herkes düşünebiliyor mu? Herkes farkında mı? Herkes canlı mı buradaki? Right? If you check in inside, is somebody home? İçeriği bir kontrol edin. Evde kimse var mı? Right? You only go away when you fall to sleep. Then this self goes away. Otherwise, there is somebody home. Sadece uyuduğunuzda kendinizden uzaklaşıyorsunuz. Evde yok. Right. And then there is the it. Everybody has a body, right? There's pumping, blood is pumping to your arteries and veins. O var. O dediğimiz burada o. Bedenimiz. Brain cells are firing off. Beynimizdeki hücreler ateşleniyor. Sweaty hands maybe. Eller belki terliyor. Right?
You all have a body, Ayaklar right? soğuk belki. It's called the body-mind problem, the Hepimizin body-mind bir bedeni split. var değil mi? Buna zihin beden deniyor. Zihin beden durumu. Right? And then there is also other people around you Ve bir de çevrende diğer insanlar var. who impact you. They pretty much made you who you were. Senin üzerinde etkileri olan, Right? Your parents, your friends, senin your kim olduğun teachers, üzerinde gerçekten etkileri var bu insanların. Ailen, culture. öğretmenlerin, your language, your beliefs. kültürün, dilin, inançların. Right? Doğru mu? And some people think they live in the world, and other people think the world lives in us. Ve bazı insanlar dünyanın içinde yaşadığını düşünüyor. So we call Bazıları this ise dünyanın kendi içinde yaşadığı. we call this the we. I lived in Germany, in America, and now I live in Turkey. So I'm very well aware, right, how the world lives in people much more than they think they live in the world. Ve burası biz alanı. Şimdi ben hem Amerika'da hem Almanya'da hem Türkiye'de yaşadığım için çok daha fazla şunu hissediyorum. Bizim dünyanın içinde yaşadığımız fikrinden de dünyanın bizim içimizde yaşadığı fikrini. Yeah. Pardon? Work is in my side. Is in your side. The world is in you, right? And then there is also a physical world, your clothes, Ve bir de fiziksel dünyan var. your home, your car, your food, Kıyafetlerin, evin, your money. yiyeceklerin, paran, right? And our social behavior, sosyal davranışların. like people drive in Istanbul is different how they drive in Stuttgart, I can Mesela tell you. İnsanların İstanbul'daki araba kullanışları Stuttgart'taki şoförlere göre değişik söyleyebilirim size. And people in Cambodia live different than you live in Istanbul, and people live different in New York, right? Veya That's their Kamboçya'daki social insanlar environment. buradaki insanlardan farklı yaşıyor veya New York'taki insanlar farklı yaşıyor. Yani bu bizim sosyal çevremizle ilgili. And now we come to the love part. Şimdi aşk kısmına geldik. Okay, we made it that far. Are we good so far? İyi miyiz? Uzun sürdü. Give me some feedback. Are we good so far? Bana biraz feedback verin. İyi Yes? miyiz? Okay, good. And the shocking part is when we realize this. Burada bunu fark ettiğinizde şok edici şey şu. So there is an erkek and a kadın. Burada bir kadın ve bir erkek var. And they both show up with their 4 dimensions. Ve ikisi de bu 4 boyutta var oluyor. Right? And there is an attraction on multiple levels to another human being. There is an attraction. Burada iki insanın bu 4 farklı boyutta birbiri arasında bir çekim var. Right? Probably in all these 4 dimensions, or maybe only in 1 or 2 of these dimensions. İlla hepsinde aynı anda olmak zorunda değil. Belki 1 veya 2 boyutta olabilir. And most relationships, as unromantic as this may sound, Ve bir sürü ilişki göründüğü kadar romantik olmayabilir. yeah. And you said I mean romantic relationships, right? Aşk ilişkileri için söylüyorum yani. Are driven by our evolutionary primary impulses. Bunlar evrimsel öncü güdülerle kurulmuş olabilir. Right? Namely to procreate. Mesela üremek için. On the male side, and to feel safe and protected and provided for on the female side. Erkek tarafında mesela üremek istiyordur. Kadın tarafında da güvende kalmak, ona bir şeyler sunulması, yiyecek, güvenlik gibi ihtiyaçlarının giderilmesini istiyordur belki. So if we have overlapped that with the female mainly looks here, does he have the resources to protect and Mesela provide? böyle bir ilişkide kadın That would be the o sol alttaki tarafa bakar. Yeteri kadar kaynağı var mı adamın sunabilecek? And the erkek looks at the physical body and looks, can she bear healthy Ve children? erkekse fiziksel özelliklerine bakar. Bu kadın bana sağlıklı çocuklar doğurabilecek mi? So that's the primary modus. Bunlar çok öncül, birincil güdülerdir. Of attraction, and then in more evolved people, right? For animals, that's enough. Mesela hayvanlar için bu kısım yeterlidir. Bu tamamdır.
A lioness doesn't check in how much money the lion has on his bank account, right? Or Aslanlar kontrol if he has a etmezler. nice Banka car. hesabı var mı? İyi bir arabası It's var all mı? Bankada primal pulu var mı? instincts. Bunlar çok primal içgüdüler. And so this is what we call desire, right? We have certain animalistic desires. Biz bunlara ne diyoruz? Arzular. Hani çok bir takım hayvani arzularımız var. And then we also feel attracted to people who complement us in our psychology. Ve biz bir şekilde bizim psikolojimizle uyumlu insanlara da çekiliriz. Right? Very simply put, we want to find someone who kind of feels like our parents, Mesela basitçe açıklamak Daddy and gerekirse mommy, bizim annemiz veya babamız gibi Or ebeveynlerimiz resembles gibi them. hissedebileceğimiz and birine we çekiliriz. have this idealistic hope that they will love us perfectly like our parents never did. Right? Ve bir şekilde de ebeveynlerimizin bize hiçbir zaman yapmadığı gibi bu çekildiğimiz kişinin bizi mükemmel şekilde tamamıyla seveceğini de umarız. And some people also fall in love with people who are spiritually more present or more aware. Mesela bazı insanlar ruhsal olarak daha farkında olan, uyanık olan, mevcudiyeti olan kişilere aşık olurlar. Right? And then the love hormones rush in. Aşk hormonu yükselir beyne, dolar. And we put away all the reasonable, all the reasons why this may not work out. Bu ilişkinin niye yürümeyeceğiyle ilgili tüm sebepleri bir kenara koyarız. And then we show up, right? No matter where the attraction is, all these four dimensions show up. And we try to somehow align them with each other. Ve sonra bu dört boyutumuzu, dört boyut bir şekilde tabii ki görünür oluyor ve bu dört boyut bir şekilde birbirine uydurmaya çalışırız. Right? And this is very unique to any other relationship. Bu her bir ilişki için biriciktir. That you have, right? Because with your friends Sahip usually, olduğunuz tüm ilişkiler için. or your family, you don't have sex, for example. Mesela You don't go naked to bed with arkadaşlarınızla veya ailenizle cinsellik paylaşmazsınız. Beraber çıplak takılmazsınız. Unless you live in Northern California, but it's a Eğer different Kuzey story. Kaliforniya'da yaşamıyorsanız tabii o başka bir hikaye. And we also usually don't have to deal with sharing a home, sharing money, who takes out the trash, right? All these. Tabii ki işte çöpleri kim çıkaracak, tüm bir evi paylaşmak zorunda da kalmayız bu diğerleriyle falan. Right? There is also nobody usually there who watches us 24 hours, 7 days a week. Genellikle de bizi haftanın 7 günü 24 saat izleyen biri yoktur. So we can no longer really lie, right? After a while, Ve bir süre the sonra other person, gerçekten yalan söyleyemeyiz. we can no longer hide and lie because the other person will find out who we really are. Bir süre sonra artık kendimizi gizleyemez oluruz. Çünkü o diğer insan bizim gerçekten kim olduğumuzu anlamaya başlar. And if you're lucky, that person is really who they pretended to be. Şanslıysanız karşınızdaki kişi de kimse öyle davranmıştır. But most of the case, right, we are all hiding certain facts even from ourselves. Ama çoğunlukla kendimizden bile belirgin gerçekleri saklıyoruz kendimizle. And this person puts a mirror up in Ve our sonra face. bu insan bizim önümüze, yüzümüze bir ayna tutuyor. And as I said earlier, you cannot look into your own face, but other people reflect back on your behavior. Daha your erken başlarda integrity. söylediğim gibi kendi yüzümüzü göremeyiz. Ama diğer bir insan bize bütünümüzü yansıtabilir. Do you do what you say and say what you do, which would be Dediğini yapıyor musun integrity? yoksa yaptığın gibi mi konuşuyorsun? Or- Bütünlüğün nasıl? Bütünlüğüne bak. Are you often not live up to what you wanted to do or who you pretend to be? Veya genel olarak olmak istediğin kişi gibi mi davranıyorsun? Yoksa olmaya çalıştığın kişi misin gerçekten? And so you probably all read that sentence from Eckhart Tolle from The Power of Now. Şimdinin Gücü kitabında büyük ihtimalle birçoğunuz okumuştur Eckhart Tolle'nin şu How does it cümlesini. go? 3 failed relationships Şöyle gidiyor. in 3 başarısız ilişki, in as many years, that means in 3 years, 3 failed relationships, 3 yılda 3 başarısız ilişki yaşamak are more likely to force you into awakening
seni uyanışa ermeye daha fazla zorlayabilir? Than living 3 years on a deserted island or alone in your room. 3 yıl ıssız bir adada yaşamaktan veya odanda inzivaya çekilmektense. Because if we on a deserted island or in our room, we never see our own face. Nobody's challenging us and holds up the mirror to us. Çünkü ıssız bir adada kaldığımızda kimse bizi zorlamaz. Kimse bizim yüzümüze bir ayna tutmaz. Right? And so that's one challenge where initially we are forced to translate better, to become a better version of ourselves on the level where we're at. Right? Bu bizim zaten olduğumuz seviyede daha iyi bir benliğe kavuşmamız için zorlayıcı ilk şeydir. Right? So in the best case, you do some therapy, you read a book, you learn, work on your communication. Terapi yaparsınız, bir kitap okursunuz. Right? You start more to do what you say and say what you do. Ve yaptığın şeyi söylemek veya söylediğin gibi davranmak konusunda biraz daha çaba sarf edersin. And as long as you do that together with your partner, ve bunu partnerinle beraber yaptığın zaman you're probably going to be pretty happy büyük if both do ihtimalle bayağı that. mutlu olursunuz eğer beraberce yapabilirseniz bunu. But if one person doesn't do that, of course, and the other person keeps growing, ama partnerlerden biri bunu yapmazsa ve diğeri büyümeye devam ederse, which is percentage-wise, unfortunately, more women than men, admittedly. Bu maalesef yüzde olarak baktığımızda kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazla. Right? And one partner starts to grow, to transform. Bir tanesi büyümeye başlıyor, dönüşmeye başlıyor. And the other doesn't. Ve diğeri yapmıyor. Right? Then we have a problem. Ve problem orada çıkıyor. And then for the partner who's still working on his shit or her shit here, while the other one is already stumbling into the next stage. Ve partnerlerden bir tanesi durduğu yerde kendi dertleriyle uğraşmaya çalışırken diğeri çoktan yeni bir seviyeye ulaşmış oluyor. Right, that creates conflict, and then the other partner, one partner gets pushed up here by the frustration of this no longer working. Ve burada çatışmalar başlıyor. Partnerlerden bir tanesi bir önceki seviyenin artık çalışmamasından, bir işe yaramamasından bıkkınlık duyarak bir sonraki seviyeye erişmiş. And the other can then either follow or find someone else on that level who he or she ya onu takip etmek ister, ulaşmak ister veya kendi bulunduğu seviyeye göre başka birini bulur. can do more translating, right? Become here or do it on their own. Kendisini bulunduğu seviyede daha iyi bir bene çevirmeye yardımcı olacak bir partner bulabilir. Yeni başka biri veya kendisi bu işi kendi kendine yapabilir. So does that make some sense? Bu bir anlam ifade ediyor mu sizin için? Evet. Kapı açması. Kapı açıldığında biz geçiyoruz ama eşlik eden geliyor. Gelemeyen orada kalıyor. To open a door for us. Benim için üstüne varmaya çalışırken ya tek gideceksin ya yanındakiyle gideceksin. If you're trying to reach next level, you will go alone. Or what's also the case is, and we'll do question and answers in 10 minutes. Soruları 10 dakika içinde yapacağız. Soru cevap yapacağız 10 dakika Is içinde. that okay? We just want to keep everyone. Very often, and you may have noticed this in your life. Veya şu olabilir. Çok sıklıkla, belki hayatınızda da deneyimlemişsinizdir bunu. And I noticed that a few times. Ben birkaç sefer. Is that when I kind of reached the end here and started to stumble up here, then I was attracted to a woman who was already here. Ne zaman ki bir sonraki seviyeye bir adım attım, orada bir yaşamaya bir sonraki seviyeye eriştim. O zaman o seviyedeki başka kadınlara çekim duydum. Right? And of course, it went the other way too, that women were attracted to me who felt I can help them in getting to where I am. Ve bunun diğer bir yüzü de başka kadınlar benim olduğum seviyeye gelmelerine yardımcı olabileceğimi düşünerek ya da olabilmem için bana çekim duydular. And from my perspective, right, I see actually a new role
of women, for women to help Benim men bakış açıma to göre make these transitions, because women often lead the way, specifically at higher levels of development. Benim bakış açıma göre burada kadınlar için başka bir rol var erkeklere bir sonraki seviyeye geçerken rehberlik edebilmeleri için. Çünkü kadınlar bir sonraki seviyenin görüşüne sahipler. So is that a good new job description for you, Bu women? sizin için iyi yeni bir iş tanımı olabilir mi? No, I think. No? Okay. You have to Galiba send them kimse to me then. istemiyor burada. I mean, seriously, Gerçekten ama. we need your help. Yardımınıza ihtiyaç var. Right, guys? Öyle değil mi erkekler? Hello? Hey. No? No? No, we do. Yok yok gerçekten var. Right. But we have enough really with the same kind of duty on us. Yeah. So, so that's that. Bu işte. Now, I'm going to make one more distinction, and Bir that's tane daha between bir şey ayrıştırmak istiyorum burada. growing up and waking up. Bu da büyümek ve uyanışa ermekle ilgili. So growing up is this going up the ladder to higher levels of consciousness, we call this, where we have Büyümek, more complexity but also more freedom. büyümek bu merdivenin basamaklarında bir sonraki bilinç seviyelerine doğru ilerlemek demek. Daha karmaşıklaşır hayat ama daha özgürleşiriz her bir seviyede. So does everybody get this? What I mean with complexity is the more tools you have available, Bu karmaşıklıkla ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Her seviyede daha fazla aracımız vardır bizim için erişilebilir olan the more complex you can build your life, right? ve hayatını daha karmaşık şekilde inşa edebilirsin. Does that make sense? Bir anlam ifade ediyor mu bu sizin için? And also the more freedom you have. Ve daha da özgürlüğün vardır, daha özgürlüğe erişirsin. You have a pertinent question? I don't get the sources, tools. I don't get the source, the tools. The tools? Mhm. So it's a kind of a give and take. The more cultures grow and people grow, Bu birazcık alma verme de meselesi. Ne kadar kültürün genişlerse. okay, let me give you an example. In a tribe, you need to know to make fire. You need some hammer to Mesela bir kabilede make some tools, and you have a sword or a spear, right? Bir kabilede ateş yakmak için ateş yakma bilgin olmalı. Alet yapmak için aletlerin olmalı. Diğerlerine atmak için silahın olmalı. And you live in a cave. Ve bir de bir mağaran olmalı. Right? And if you're in the modern world, then you need to drive a car. Eğer modern bir dünyada and deal with money. Araban olmalı. And you have to go to school parayla uğraşman lazım. For 10-15 years that you can even function in our society and make money. 10-15 yıl sırf topluluğunda bir fonksiyon sahibi olabilmek için 10-15 yıl okula gitmen lazım. And that's what we mean with tools. Bunlar araç derken mental tools and physical tools. Zihinsel araçlar, fiziksel araçlar. Right? When I was a kid, I didn't have to deal with a smartphone. Ben the phone was like this. It was very simple. Akıllı bir telefonun olması gerekmiyordu yani. Böyle çevirmeli telefonlar var. Well, a smartphone is a tool and it's way more complex than a dial phone, right? That's what we mean with akıllı tools. telefon, o eski bizim analog telefonlardan çok daha karmaşık bir araç. Does that make sense? Araç derken bundan bahsediyorum. Does that answer your ifade question? etti mi şimdi bu? Sorunu cevapladı mı? Yeah. Okay. I was curious about the mental tools. Well, the mental tools, that's the same thing. Zihinsel araçlar da aslında aynı. Modern people have way more information. We're way smarter than the smartest people who lived 100 years ago. Mesela bizler bundan 100 yıl önce yaşamış en zeki insanlardan daha zekiyiz şu anda.
Each of you easily outsmarts everyone who lived 100 years ago. They had no fucking idea about the world. Her biriniz bundan 100 yıl önce yaşamış insanlara göre daha zekisiniz. Onların şu an bizim yaşadığımız dünyayla alakalı hiçbir fikirleri yok. That's what we mean with mental tools, the knowledge basically, and how to apply your knowledge. Bilgi ve bu bilgiyi nasıl uyguladığın. And you have more freedom. Ve daha özgürsünüz. Because you have more choices in any given situation, the more evolved you are. Çünkü evrildiğiniz noktada, dönüştüğünüz noktada her bir durum için daha fazla araca erişebilirsiniz. That's what we mean with growing up. Büyümekten kastımız bu. And waking up is a spiritual process. Ve uyanışa ermek daha ruhsal bir süreç. That has been the same for thousands of years. Nothing has changed really. Binlerce yıldır aynı. Onda değişen bir şey yok. Right? And that's what we are identified with. Ve bu aslında kendimizi neyle kendimizde tanımladığımız bir şey. And there's 5 identifications that we're looking at. Burada baktığımız 5 tanımlama var. And that is on the basic level, material objects. En temel seviyede bu fiziksel nesneler. Right? I saw someone who said, I am what I wear. Bir kadın vardı mesela, böyle üstünde şey yazıyordu, ne giyiyorsam oyum. And if this is true, right, and a lot of us are identified. I mean, I'm identified to a certain level to my apartment that I live in and the possessions that I have. And hepimiz bir şekilde belli seviyelerde bunlarla tanımlanıyoruz. Ben de mesela şu an yaşadığım daireyle ve bir takım sahip olduğum şeylerle tanımlanıyorum. If I make someone a gift and say, this is your clock, you can have it. Mesela right? Şimdi desem ki sana, al bu senin saatin. And I bet if somebody takes it away in 30 seconds, you're going to be upset. Ve 30 saniye sonra senden bunu biri alsa üzülürsün ya, çünkü o senin. No, give it back to me. Aslında dünyadaki ya da çevremizdeki olan şeyleri sadece ihtiyaçtan dolayı kullanmaya, benliğimiz ona kullandığındaki evreye gelmemiz. So most people are pissed if somebody steals from them and takes their material objects away. Onların materyal, fiziksel nesnelerini birisi çalarsa hakikaten çıldırıyorlar, kafayı yiyorlar. So we can disidentify from our things and can say, well, the world gave them to us and I gave them back to the world, right? It's just a give and take. Ama biz bu tanımlanmadan ayırabiliriz kendimizi. Bunu bana dünya verdi, şimdi de geri oluyor benden diyebiliriz. Right? And when we get in a love relationship, right, to come back to that. Ve geri dönecek olursak, biz bir aşk ilişkisine girdiğimizde we are challenged because now we have to share with someone. Zorlanıyoruz çünkü şimdi birileriyle bir şeyler paylaşmamız gerekiyor. So it helps us to awaken or to transcend it, identify from this, it's my toy and you cannot have it. Bu bizi bu fiziksel tanımlanmadan ayrışmaya zorluyor. Bu benim oyuncağım. Buna sahip olamazsın demekten öteye. The next level of awakening, and we're talking more in the Tolle context now, is our identification with our body. Uyanışa ermenin bir sonraki seviyesi de biraz daha şimdi Tolle'nin konularını konuşuyoruz. Bedenimizden ayrışma. I'm a female, I'm a male, I'm beautiful, I'm ugly. Ben erkeğim, güzelim, çirkinim. I'm old, I'm young, I'm healthy. Gencim, sağlıklıyım. Right? I have shame around my sexual organs or my breath. Utanıyorum cinselliğimden, nefesimden. Right? Or that I'm bald. Veya işte kelim. This guy has this great hair over there, so. Başım müthiş saçlı adam var. And boob size, and I don't know what you women look at. Memelerin boyutu veya bilmiyorum başka kadınlar nelere bakıyor. Right? And we have to and then we have to get naked and another guy or another woman sees us, sonra right? böyle bir hani ya işte soyunmak zorunda kalırsak falan. So we have to deal kadın bizi görürse bir partner ilişkisinde. With all our body shame and shame around our sexuality and ve öyle bir anda bedenimizle ilgili tüm bu utançlarla yüzleşiyoruz. And then, reddedilme korkumuzla yüzleşiyoruz. Right? Then the next level, what are we identified with? Ve bir sonraki seviye nedir? Kendimizi tanımladığımız. The next layer is
what Eckhart Tolle calls objects in consciousness. Eckhart Tolle'nin söylediğine göre bilinçteki nesneler. What I think is true and right is true and right, and you're probably wrong. Benim düşündüğüm şeyler doğru büyük ihtimalle. I have to defend my self-identity. Kendi benliğimi, kimliğimi korumalıyım. I'm going to argue with you because I can only defend my self-identity either if you agree with me or if I make you wrong. Seninle bu konuyu tartışacağım çünkü kendi benliğimi ve düşüncelerimin haklılığını savunmak için ve seni haksız çıkartmak için bunu yapmam lazım. I played in a band with mainly women at one point, and I made a mistake, right? And Bir sürü başka daha çok kadının olduğu bir grupta çalıyordu. of course, first I thought I'm right and they're making the mistake. Bir kere tabii ki ilk başta ben doğru yapıyorum, onlar hata yaptılar diye düşündüm. And then I said, "Stop! I'm wrong. Sorry, I'm wrong." And the women, "There's a guy who said he's wrong." It was like, Sonra dedim ki tamam ben yanlış yaptım. Onlar da bir adam ve kendi hata yaptığını söylüyor. right? Because it's very hard to admit that we were wrong, right? Çünkü oldukça zor itiraf etmek hata yaptığımızı, özellikle erkekler için. Because that means I'm incompetent. Çünkü sana sana uyumlu ya da sana göre olmadığım anlamına gelebilir. We're attached. Bağımlıyız buna. And when we're in a love relationship, we get constantly challenged. Ve bir aşk ilişkisine girdiğimizde zorlanıyoruz bundan. Is that right? Doğru At least mu? I do. I don't know about En you. azından bana öyle oluyor, bilmiyorum. And of course, I constantly challenge my partner too. So it goes both ways. So which way we need to behave these kind of I think yes, we can have questions now. Yeah. I just want to have one more level. Bir seviyeden daha bahsetmek istiyorum. That's for all the new agers. Bunlar yeni nesil. Right? This is being attached to our feelings and experiences. Duygularımıza ve deneyimlerimize bağımlı olmak. Right? Have you heard that? Nobody can challenge that I feel sad or Üzgün hissettiğim frustrated. için kimse beni zorlayamaz. Veya bir şeyden uyuz olduğum için. And this is really me, right? My feelings are me. Ve bu gerçekten They're real. benim işte. Benim duygularım benim. Bunlar gerçek. But is that really true, right? Or is there a self that experiences the feelings? Peki bu gerçekten doğru mu? Yoksa orada duyguyu deneyimleyen bir benlik mi var? Okay. So three-field relationships are more likely to push you into awakening than sitting alone in your room. İşte böylelikle 3 başarısız ilişki, 3 yıl odanda yalnız oturmaktan daha fazla seni uyanışa ermeye zorlayabilir. And I would maintain, it's definitely my experience, and that's, well, then we open to questions, is that most people, they're most challenged to transform, to grow up and to wake up. Ben kendi ilişkilerimden ve deneyimimden bunu söyleyebilirim. Ama tabii ki sorgulamaya açık bir konu. Büyümeye ve uyanışa en fazla zorlanan insanlar. When they are challenged in their romantic relationships, in their love Onlar relationships. çoğunlukla kendi aşk ilişkilerinde zorlanan insanlar. And some people will challenge that and say, no, I'm meditating this or I'm doing Bazı this. insanlar sizi zorlayabilir ve dersiniz ki ben şu meditasyonu uyguluyorum, şu tekniği uyguluyorum falan. But what is often is that they only grow in one of these areas. Ve olan şey ise şudur. O insan bu 4 boyuttan, 4 alandan birinde gelişiyordur. And to develop as an integrated human being, you want to grow simultaneously, right, or through all these levels. Ama integral, bütün bir insan olarak büyümek için bu 4 alanda da büyümek isteriz. In all these 4 dimensions of your being. Varoluşumuzun 4 boyutunda da büyümek isteriz. And that, I would argue, and I'm very attached to that argument. Ve bunu tartışırım. Bu argümana oldukça bağımlıyım. That can only happen in love relationships. Bu ancak ve ancak bir aşk ilişkisinde Right? gerçek. You can be gay or lesbian or heterosexual, that doesn't matter. Cinsel eyleminiz fark etmez. This is why this is essential
and why I'm so concerned that there are more and more people who are no longer in relationships, specifically in America and in Northern Ama Europe. bu neden benim bu konuyu önemsediğim ve neden bu konunun özünde gördüğümün sebebi insanlar hani bu gelişemiyorlar çünkü Amerika'da ve dünyanın bir sürü yerinde insanlar eskisi kadar çok aşk ilişkisi içine girmiyor, ilişki kurmuyor. Because their development is uneven. Their development is uneven. Uneven development. What does mean uneven Well, development? they may do a lot of spiritual stuff but have no more money, or they work on their body but their relationships are suffering. Huh? Online relationship, for example, Instagram, Facebook. Yeah. For example. Eşit değil, dört boyut uneven. They It is develop for- only in maybe in one dimension but not in the other Bunun dimensions. sebebi onların gelişiminin sadece bir boyutta gerçekleşiyor olması. Diğer boyutlardaki gelişimleri eşit değil. All right, questions. Sorular. Soruları lütfen mikrofonla alalım. Evet, soruları mikrofonla. Erika. Do you still have a question or you're good? This Okay. gentleman back there has a question. Merhaba öncelikle herkese. Çekimler lütfen söylesin. Çekmezseniz daha iyi olur aslında. Was that a question? No. No. Not yet. Okay. Merhaba, öncelikle buraya iyi ki gelmişim. Şimdi ben kendi yaşadığım süreci sadece kısa bir özet olarak anlatayım. I would like to mention about my process briefly. Geldiğindeki hiyerarşinin ilk başlangıcında önce ikinci derece arkadaşlarım gidiyor. Aynı bir uzay mekiğine binmiş gibi yukarı çık. Pardon, ben cümlenin başını kaçırdım. Efendim? Cümlenin Öyle mi? başını. Bu hiyerarşideki dediniz. Listedeki hiyerarşi. In this hierarchy. Bir uzay mekiğine binmiş gibi önce ikinci derece arkadaşların senden kopuyor. Yukarı çıktıkça. When you go up into these levels, first your second degree Evet. friends. Uzay mekiği daha da yukarı çıkıyor. Sonra birinci derece arkadaşların tamamen çıkıyor. Your Kopuyor. first level friends goes away. Ve ondan sonra eşin kopuyor senden. Pof diye And gidiyor. at Sonra one bay bay point diyor. your partner goes away. Daha You sonra- have to say bye. Daha sonra annem, baban, kardeşlerin gidiyor. And then your parents, your brothers, sisters goes away. Sonra yukarıdan yalnız olaraktan her şeye bakmaya başlıyorsun. And then you start to look everything alone and up there. Ve çok acılı bir süreç. It's so painful. Kılıcı çıkarıyorsun böyle çat. You take your sword out Büyük bir and acı. everything. It's too much pain. Ama bunu da istemiyorsun. Hı? Bunu da istemiyorsun. But you don't want this pain. Bu süreci yaşarken onları kaybetmemek için ne yapmalıyız? Birincisi bu. What could we do for don't lose them during this process? Ve sonradan ne diyorsun biliyor musun? Tek başına yukarıdayken ben ne olacağım? And when you're up there, there's a question: what will happen to me? Yeah. Okay. So that is a very common experience. Bu çok oldukça genel bir deneyim. Right? Does everybody see the problem? Buradaki problemi herkes görüyor mu? The higher and higher you go in these levels of development, the fewer people are there. Bu seviyelerle yukarıya çıktıkça o seviyede olan insan sayısı azalıyor. And also the fewer potential partners. Ve potansiyel partnerinin Right. sayısı da azalıyor. I see some people rolling their eyes, right? Görüyorum bazı insanlar gözlerini devirdiler. So little pitch, we have a website called integralsingles.com. Evet, bizim Integral Singles diye bir web sitemiz var. İntegral bekarlar. Which I created exactly for the people who are rolling their eyes right Ve now. gerçekten bunu şu anda gözlerini deviren insanlar için kurdum ben. So that's specifically for people level 7 and up. Bu seviye 7 ve üstündeki insanlar için. Bir web But I can basically only give my answer and what I observed in other Ama people. ben basitçe kendi cevabımı verebilirim ve diğer insanlarda neyi gözlemlediğimi. At some point, Bir We sh- noktada
we shift from need-based relationships Biz ihtiyaç bazlı ilişkilerden to what I call being-based relationships and then olma becoming bazlı veya oluşa erme bazlı ilişkilere geçiş yapıyoruz. relationships. And people have the potential to awaken to something what I call our transcendental purpose. Bizim aşkın amacımıza uyanma potansiyeli sahip olan insanlarla. So this is a real paradigm shift in thinking. Bu gerçekten düşüncede ve bakış açısında temel, derin bir değerler değişimi anlamına geliyor. And if we would have my books here, we could show. Buradan al. Saba, can you grab the white book? That Kitaptan, Martin'in kitabından gösterebiliriz. no, the other one, the big white book. Thank you. Okay. Bundan değilmiş, öbür büyük kitaptanmış. Is that we find this transcendental purpose, and that's about 150,000 words in my second book. Biz bu aşkın amacımızı bulabiliriz kitabımda. So the first Bununla ilgili one bölüm var. is just about a manual for men for having a healthy relationship İlk with a woman. kitabım erkekler için sağlıklı ilişki rehberi And that's also what's in here. ve bu Türkçe kitapta da var. But İçerik. I wrote the second book about purpose, living your purpose. kitabımsa hayat amacıyla ilgili yazdım. Hayat amacını yaşa. And it's about this much of the book is just on purpose. So don't get me Ve started. bu kitap, bu kalınlıkta bölüm sadece hayat amacıyla ilgili. And this purpose is basically to either create more goodness, more truth, more beauty, or more functionality Ve in the hayat world. amacı daha fazla iyilik, daha fazla güzellik, daha fazla doğruluk veya daha fazla fonksiyonellik üretmekle ilgilidir. And people who live this kind of purpose in our modern world, where we have access to millions of people through social media and dating websites and mobility, Ve bir şekilde kendi bu hayat amacını yaşayan insanlara aslında sosyal medyadan, dijital platformlardan daha fazla erişme imkanımız var. they have a high chance to attract someone who shares their purpose. Ve kendi hayat amaçlarını paylaşabilecekleri birini oradan etkilemeleri de daha olası. And this person usually lives in another country or another continent. Ve genellikle bu insanlar başka bir ülkede, başka bir kıtada falan yaşıyor. Actually, diyorlar. I came to Turkey because I thought there was a woman. I met a woman who I thought shares my purpose. Ben Türkiye'ye geldim çünkü benim hayat amacımı paylaşan bir kadın olduğunu düşünüyordum burada. And I was invited initially here because I'm living my purpose, and they found out about me and invited me here. Ve buraya hayat amacımı yaşadığım için davet edildim. And so the higher you go up in this hierarchy, Bu hiyerarşide yukarılara gittiğinizde the downside is that there are fewer and fewer people in these higher levels. bunun bir alt negatif tarafı diyeyim, eksisi. Yukarılara çıktığınızda daha az insan olur. But you also have access to tools to attract more people from Ama ever wider areas. daha üst seviyelere çıktıkça da daha geniş insan kitlesine erişebileceğiniz daha fazla aracınız da oluyor. And in order to become this attractor, you somehow have to offer a service to the world that other people recognize, so they know what great guy you are and how you're helping other human beings to improve their Ve bir lives. şekilde insanlara bunu göstermek için hizmet de sunmalısınız. Çünkü ancak bu şekilde diğerleri böyle bir adam var, insanlara yardım ediyor deyip sizin varlığınızı fark edebilir. Is that in short a good enough answer? Size bu yeteri kadar kısa ve iyi bir cevap oldu. So I argued for a long time, that having a partner is primary and living your purpose is secondary. But at a certain level, it flips. Living your purpose becomes primary, and being in a relationship becomes secondary. Şunu da biliyorum ki bir seviyeye kadar ilişkiyi yaşamak birincil, hayat amacını yaşamak ikincil oluyor ama belli bir seviyeden sonra hayat amacını yaşamak birincil, ilişki yaşamak ikincil o hale geliyor. That's why this is called sex. That's just having a sexual relationship, living your purpose, and then a new form of love will develop where you share this purpose with someone.
Can you say it again? Sorry. The first part is just how to have a tradition or a healthy relationship. In which you learn, heal, grow, and awaken together. İlk bölüm nasıl Right? What we talked sağlıklı, geleneksel bir ilişki yaşayabileceğinle ilgili, nasıl beraber büyüyüp, gelişip, şifalanıp, uyanış arayabileceğinle ilgili. Right, and maybe you can do that with one person ideally, or you need a few partners. Bunu belki As we bir explained. kişiyle gerçekleştirebilirsiniz veya birkaç farklı partnerle de deneyimleyebilirsiniz. And then at one point, people awaken to living their transcendental purpose, I call Ve it. sonra bir noktada insanlar kendi aşkın amaçlarını fark ederler. And then through attracting someone who shares this purpose, Ve bu amacı paylaşacak birini çekerek there is a new form of love emerging that's yeni along bir the aşk seven chakras and formu stuff, doğar. 7 çakra boyutunda yaşanacak. where the main purpose is to share your purpose with this partner, Ve and the main burada attractor ana amaç, ilişkinin temel amacı, hayat amacını partnerinle paylaşmaktır. and the sexual and psychological and material and spiritual reasons why you feel attracted to someone become somewhat secondary. The primary attractor becomes the shared purpose. Ve cinsel, psikolojik, fiziksel bir takım çekim noktaları ikincil hale gelir. Birincil çekim noktası hayat amacını paylaşmaktır. Any other question? Başka soru? Not problem. You can do it. Hi, Martin. Cosmic address is kind of chakra. We agree with my idea. Chakras? Yeah. Because 7 step chakra and 8 steps cosmic address. Kind of chakra. We agree with my idea. Kozmik adresle çakra fikri aynı şey midir? Benziyor çünkü. Biri 7 çakra var, burada 8 seviye var. It's like an okay idea to see it that way, but the chakras can be activated at all levels of consciousness. Bunu bir açıdan böyle görmek kabul edilebilir. Ama aslında çakralar her bir bilinç seviyesinde var olurlar. So the chakras are present at each level of consciousness development and can be activated and healed. Çakralar her bir bilinç seviyesinde var olup aktive edilip şifalandırılabilirler. Even though there is somewhat of a little bit of a rough resemblance between the vertical levels as well. Bu dikey aşamalar arasında kabaca bir benzerlik görünse de böyle daha. And that's a big part of the love part in the third part that explains chakras and levels, how they're integrated with each other. Üçüncü bölümünün büyük bir kısmını oluşturuyor çakralar. Nasıl bu çakraların bütünleştirildiği ve karşılıklı geçişli diyoruz buna bir şekilde çalışabildiği. See if I find it. Okay, another question. Başka soru? Thank you very much. By the way, I On? 4 years. I live LA for 4 years. Oh, I'm sorry to hear that. I'm glad you're back. Geri dönmene sevindim. Soru? So here, for the people who are interested, is what's called the chakra consciousness matrix. İlgisini çekenler So here you için see the burada chakras, and here the levels of consciousness. So çakraların bilinç seviyeleri ve aralarındaki ilişki var. good question. Güzel soru, teşekkürler. Çiğdem ben. Herkese iyi akşamlar. Bu bilinç geçişlerinde Martin'in tecrübelerine istiyorum. Ani bir aydınlanma, yani örnek veriyorum, yani 3'ten bir anda 8. seviyede olmak mı, yoksa tüm daha fazla çevresinde gözlemledi, bunun sağlıklı olan bir yöntemi var mı gibi. Go into all levels. Which one is the right way? Which one is the healthy way? It's like climbing a ladder. Bu bir merdivene tırmanmak gibi.
So that's the simple answer, right? You cannot skip levels. Bu basit cevap. Bu seviyeleri atlayamazsın. Okay, I take that back. You should not skip levels. Bunu geriye alıyorum. Hadi bu seviyeleri atlamamalısın. But there is a strange tendency of females skipping. Ama ilginç bir eğilim var. Kadınlar or not fully integrating level 3, 5, and 7. Seviye 3, 5 ve 7'yi atlayabiliyorlar veya tam olarak o seviyeleri bütünleştirmeden geçebiliyorlar. And males skipping level 2, 4, and 6. Ve erkeklerde 2, 4 ve 6. seviyelerde. And that has something to do with that there's this growth is like a pendulum swing from an inward focus to an outward focus. Bu büyüme dediğimiz şey içe odaklı ve dışa odaklı şeklinde iki uçtan oluşan bir sarkaç gibi devam ediyor. And males have a tendency to integrate more of the outward focus. Ve erkekler genellikle bu dışa doğru olan, dışa odaklı alanları bütünleştirmeye daha eğilimliler. And females a tendency more having an inward focus. Ve kadınlarsa içe odaklı alanları bütünleştirmeye. And that then creates an attraction. Ve bu bir çekim yaratıyor. Right, that women are attracted to men often who have a stronger level 1, 3, 5, and 7 expression. Kadınlar genellikle 1, 3, 5 ve 7'de güçlü ifadeleri olan adamlara çekiliyorlar. And men have an attraction to women with a more healthy 2, 4, 6, and 8 ve integration. Erkeklerse 2, 4, 6 ve 8'deki bütünleşmeleri güçlü olan kadınlara çekiliyor. And again that then calls them or forces them to integrate more of the qualities of their partner. Ve bu onların kendi özelliklerini partnerlerinin de oldukları hale göre daha bütünleştirmelerine veya daha iyi bir benlik yaratmaya zorluyor veya sebep oluyor. Yes. So these opposites initially attract and then after a while they become a problem. İlk başta birbirini çekiyor, sonradan da problem haline geliyor. And they then challenge us to integrate what we haven't integrated when we went through that particular stage. Ve bizler bu seviyelerde devam ederken partnerimiz bizi tamamıyla bütünleşmediğimiz alanlarda zorluyor. It would take too long to explain exactly why this is, but bunun neden böyle olduğunu açıklamak bayağı uzun sürer. It has something in a Hegelian sense to do with having a desire, but in order to have the desire met, we have to make the other our own. And then şöyle bir arzumuz var, bizim bir arzumuz var ve diğerinin o dışarıdakinin bizim olmasını arzu ediyoruz. And since that is not possible, the only way out of that is develop these qualities ourselves. Ve bu öyle görünüyor ki kendimizde belirgin özellikleri geliştirmediğimiz müddetçe ona erişmek mümkün değil. But nobody jumps more than one level. So you can skim as a woman through level from 2 to 4 and kind of don't do level 3 very well. Ama kimse birden fazla seviyeyi atlayamaz, geçip gidemez yani. Hani diyelim kadınlar 3. seviyeyi tam olarak tamamlamadan geçmiş olabilir. Or I see a lot of men going from 5 to 7 and skimming 6. Veya bir sürü erkeğin 5'ten 7'ye atladığını görüyorum, 6'yı es geçtiklerini. But that comes, everyone, that will haunt you eventually because then you have this big hole in your development. Ama bu sizi bir şekilde geriletecektir çünkü gelişiminizde büyük delikler var. And the same for women who skip from 4 to 6 and have a hole in 5, for example. Aynı şekilde 4'ten 6'ya atlayan kadınlar için de geçerli. Mesela 5'te delikleri olur. Okay. Tamam mı? Bir mikrofon. Feminen maskülen karşıtlığı ne demek oluyor? What does it mean, feminine, masculine polarities? Okay, that's also an important question. Ek olarak bir de Myers-Briggs tipi bir burçlar. Hani buradaki
tablo hani nasıl okunuyor, ifade ediliyor? Hope to read this Okay. chart here. So we can only go into this briefly, but on Saturday and Sunday at the Integral Center we have an event on feminine and masculine Çok polarities. kısaca bahsedeyim. Önemli bir soru ama önümüzdeki hafta sonu, cumartesi ve pazar dişil eril kutuplar, feminen maskülen kutuplarla ilgili etkinlik olacak Integral Center'da. And what you see there in these lines is that boys and girls start out relatively undifferentiated in their masculinity and femininity. Orada gördüğünüz gördüğünüz çizgilerde, çizgilerin birbirine en yakın olduğu yer küçük kız ve erkek çocuklarını ifade ediyor. Cinsiyet farklılıkları henüz tam belirginleşmemiş, ayrışmamış henüz. Right. So you see down here they're close together. Burada görüyorsunuz, sonra ilk önce beraber akıyor. And then it's a tendency, right, through socialization and biology. Bu söyleyecekler eğilimler tabii ki. Biyolojik özelliklere ve toplumsal içinde bulunduğun toplumun özelliklerine göre eğilimler. Most girls become more feminine. Çoğu daha feminen bir hale. And boys more masculine. Ve erkekler de daha maskülenleşiyor. And then in the fifth stage a lot of women swing over Sonra 5. seviyeye, to their masculine side. Geldiğinde kadınların birçoğu maskülenliğe doğru kayıyorlar. You see where it goes over to the... Görüyor musunuz? To the... Yeah. And then in the sixth stage, a lot of men swing over to their feminine side. Mesela 6. seviyeye geçildiğinde de bir sürü erkek kendi feminen tarafına doğru gitme eğilimi gösteriyor. And you have this role reversal, right, of feminine power women and new age, sensitive new age guys. Burada bir rol değişimi oluyor değil mi? Hani bu dişil kadın gücü arasında hassas yeni nesil erkekler, duygusal erkekler arasında bir rol değişimi oluyor. And then this challenges people. It's another transformational process. Ve bu insanları bir başka dönüşüm sürecine zorluyor. Of embodying healthy feminine and masculine polarities, males and females. Sağlıklı, hem kadınlar hem erkekler için sağlıklı, dişil, eril özellikleri bedeninde var etmeye. And to transcend the unhealthy expressions of feminine and masculine. Ve sağlıksız, dişil, eril ifadeleri de dönüştürmeye. Because there are healthy feminine expression and unhealthy feminine expressions. Çünkü and sağlıklı healthy masculine eril and unhealthy ifadeler var, masculine. sağlıksız eril ifadeler var, sağlıklı ve sağlıksız dişil ifadeler var. Oh, and these other three lines, they mean there's spiritual development, sexual development, and anima animus complex development. Ve buradaki diğer 3 alansa, sütun ise and that ruhsal means gelişim, cinsel gelişim ve anima animus kompleksi gelişimlerini ifade ediyor. Anima animus evrimsel gelişim herhalde değil mi? En alttaki. Anima animus Jung'un bir teorisi, çocukluk ilişkilerine dayanan bambaşka bir şey. Bilinçaltına işaret ediyor. Bir tık da unconscious. Yeah, and that means that our sexual development and spiritual development can happen at each of these vertical levels. Bu şu demek, bizim ruhsal gelişimimiz ve cinsel gelişimimiz her bir seviyede ayrı ayrı gerçekleşebilir. And that's very simply because when the Buddha and certain Hindu awakened masters lived, they lived in a stage 3 or at best stage 4 world, but their spiritual development was very high. Bu basitçe şöyle ifade edebiliriz. Mesela Buda gibi veya Doğu'nun aydınlanmış ustaları seviye 3'te veya 4'teki bir dünya, hatta 2 veya 3'teki bir dünya seviyesinde yaşarlarken onların ruhsal aydınlanmaları çok daha ileri seviyelerdeler. And you can have people who are in level 7 or 8 and they're not very spiritually developed. Ve bilinç olarak 6. veya 7. seviyede insanlar olabilir ama ruhsal olarak gelişmemiş olabilirler. Okay. Okay, that's called the Wilber-Combs matrix for the technically interested people. Buna Wilber'ın metriği deniyor ilgi duyanlar için. Wilber'ın metriği. Ken Wilber'ın
yaratmış olduğu bir metrik. Bu? May I ask a question? If there is... Başka soru yoksa bir bakalım. Başka bir soru var mı? Başka soru yoksa tekrar soru sormak isteyen var. Hanımefendi bir soru sormak istiyor. Çok özür dilerim. Geliyor mikrofon. Çok teşekkürler. The other side gets a chance. Son söylediğinizden kafam karıştı. Bilinç ve ruhsal gelişim ayrı şeyler mi? To last word confused me. So the conscious development and spiritual development are different than. Yes. Evet. So we say very simply growing up. Çok basitçe şöyle diyoruz birine büyümek. Having increasing complexity, more tools available to you. Büyümek, hayatındaki karmaşıklığı arttırmak ve kendin için daha fazla aracın erişilebilir olmasını sağlamak. Right. This is one line which we show on a vertical level. Bu dikey olarak gösterdiğimiz bir çizgi. And this identifying from material, body, mind, experiential things. That doesn't mean they go away. You're just separating them first and then integrate them. Fiziksel boyutlardan ayrışmak, kendini daha fazla artık onlarla tanımlamamak hali ve sağlıklı olarak onlarla entegre olabilmek hali. That we call waking up. Ki buna biz uyanmak diyoruz. And there are two different things. Bunlar iki ayrı şey. You can have many tools but not be attached to them. Mesela bir sürü aracınız olabilir, erişebildiğiniz ama onlara bağımlı olmazsınız. Or you can have many tools and be attached to them. Veya bir sürü aracınız olur ve onlara bağımlı olursunuz. So that's, or you can have few tools and be not attached to them and so on Veya and so birkaç forth. aracınız olur ama onlara bağımlı olmazsınız. Mikrofonunuz var mı? Yok. Bu uyanıklık hali aslında ruhsal gelişim oluyor. Doğru mu anlıyorum? Okay, so this awakening is spiritual development. Yeah, that's what Eckhart Tolle is teaching. He only teaches you waking up. Bu He doesn't teach you growing up. Eckhart Tolle uyanmayı öğretiyor. Büyümeyi öğretmiyor. Ama bu ruhsal gelişmeyi sağlamamız için aslında farklı bir bilinç seviyesine geçmiş olmamız gerekiyor. So to maintain this spiritual development, shouldn't we transform to up levels of consciousness? It's not necessary as long as you're healthy at the level where you're at. Olduğun You can do seviyede the spiritual sağlıklı development. olduğun müddetçe ruhsal gelişimi gerçekleştirebilirsin. Even though often spiritual development also leads you then at one point to hit a wall in your consciousness development and causes you to go up to the next higher Ki level. ruhsal gelişimin de seni bulunduğun bilinç seviyesinde duvarlara çarpmanı sağlayarak bir sonraki bilinç seviyesine yükselmeye zorlayabilir. Okay, we're all good? İyi miyiz? Thank you very much. Teşekkürler. Sorabilir mi? Sorabilir mi? Soruyu ekibe sorayım ben. Okay. He wants to ask and I... Okay. Final question. Son soruyu alıyoruz. Aşkın bu gelişim için büyük bir önem arz ettiğini görüyorum. So I see love is very important for this development stages. Peki aşk olaraktan kadın erkek ilişkisi yani ve ilahi aşk olarak da bunun bir etkisi olabilir mi? So we talk about woman and man. Hangisi daha iyi Divine yol kat eder? Can help us. Divine love is not in all four quadrants. İlahi aşk bu 4 boyutta değil. 4 boyutla ilgili değil. And so it leads to uneven İlahi aşkla development. yol alma durumu nasıl olur? How to develop with divine love. Well, divine love is in this quadrant, and so İlahi aşk şu boyutta. But I thought that you said divine love is not above the 4 quadrants. oh, it is. Everything is in the four quadrants. Ha, tamam ben bir yanlış çevirdim. Tam duyamadım herhalde. İlahi aşk da bu 4 boyutta varmış ama şu alt tarafta bir bölümde yer alıyor diyor.
So if you only focus on one form of love, eğer aşkın bir formuna odaklanırsan, then that leads to uneven development because you're ignoring potentially the other dimensions of your being. bu seni eşit olmayan bir gelişime doğru götürür. Çünkü diğer boyutları kaçırırsın. Right? And then most likely you fall in love with someone who has the other areas covered. Biraz önce söylediği gibi ikinci boyutta yaşayıp, ikinci veya dörtte yaşayıp 6'yı, 7'yi, 8'i deneyimleme gibi mi? Biraz önce söylemişti eski... Like, is it like you said before to... Bir daha sorar mısın? Üçüncü, dördüncü yani o seviyede yaşayıp To live in ama 7. 8. boyutu deneyimlemek gibi mi? To be in 3 or 4, but at the same time to experience at 7 or 8. That has nothing to do with that. Bununla ilgili değil. Bununla ilgili yapacak bir şey yok dedi. Orada onu deneyimlemekle ilgili. That's, şöyle bir cümle kuruyordu. I can translate your sentences. I couldn't translate it. It's too complicated. Aslında tam anlatamıyorum. Burası biraz karmaşık ama şöyle dedi Martin. Başka biriyle ilişki kurduğunda senin gelişim sağladığın çeyrekliklerden farklı gelişimler sağlamış biriyle bir ilişki kuruyorsun. Dolayısıyla senin gelişim sağlamadığın alanlarda gelişim sağlamak için sana ayna tutuyor. Ama ilahi aşkla yürümek istediğinde tek bir alanda büyüme şansın oluyor. You got it? Okay. I do. The answer in a way, simply say if we say love is co-creation, right? That would be one definition. Şöyle ifade edebiliriz. Bir tanımla aşk beraberce yarattığımız bir şey. Then having divine love or platonic love, right, to a higher power. Ama ilahi aşk yaşamak, o aşkın daha üst aşkı yaşamak. That's fine as one form of co-creation. It's obviously not with another human being. Başka bir insanla yapılan bir şey değil. Tek formlu bir yaratım. But you're not having sex with your God, right? And you're not sharing your money with your God. İlahi aşkla cinsellik yaşamazsın. Dolayısıyla üstteki you're not hanging out with God's family. And you don't hang out with God's family unless there are multiple gods. Eğer çok fazla çoklu tanrı sistemine inanmıyorsan. And you're not doing any psychological healing and stuff with your psikolojik iyileşmelere ermezsin. Right, so that's one little aspect. O yüzden bu bir alan olarak kalır. Okay. That would be my take on it. Okay. So, everybody significantly confused and inspired? Herkes yeteri kadar karmaşıklaştı ve ilham aldı mı? Kafalar karıştı mı? Okay, great. Then hopefully we see you sometimes at the Integral Center. Umarız sizi arada Integral Center'da da görürüz. And we're selling my book here, so I have a little pitch, right? If the book doesn't become a bestseller, burada kitapları da satıyor. Şöyle diyorum ben. Eğer kitabım en çok satan olmazsa you will own a very rare book signed by the author, which maybe dünyada oldukça nadir satılmış bir kitaba yazarı tarafından imzalanmış şekilde sahip olacaksınız. If it becomes a bestseller, then you own a bestseller owned by a eğer kitabım en çok satan kitap olursa o zaman da en çok satılanlardan bir imzalı kitaba sahip olacaksınız. So in any case you will win. Her durumda kazançlısınız yani. Okay. Thank you. Tamam. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Thank you.